Evet, herkese merhaba. Yunus Üstad, Cengiz Üstad'la beraber haftalık tarot kartlarında, Majör Arkana kartlarında bu hafta Şeytan, Kule ve de Yıldız kartlarını inceleyeceğiz. Daha önceden bahsettiğimiz gibi bir gündüz yolculuğu var. Bu gündüz yolculuğunda insanın uyanışı, çağrısını takip etmesi, ama bir de gece yolculuğu var işte hani edindiğimiz bilgilerin sınanması. Gece yolculuğu da sadece bir aşama değil, sinüs gibi bir şekilde sinüs eğrisi gibi bir dalgalı. O yüzden de benim şahsi yorumumla bu gece yolculuğunun ikinci dalgalanması ve büyük dalgalanması olan Şeytan Kule ve de Yıldız kartlarıyla alakalı şimdi birazdan bağlanacağız. Çok güzel bir şekilde sohbet olacağını düşünüyorum. Cangür Üstadım, top sende. Bir açılış senle yapalım. Ondan sonra kartların yorumlarına geçelim her zaman gibi. Evet, gece yolculuğunun ufak ufak içine girmeye başlıyoruz. Gece yolculuğu insanın kendi benliğiyle yüzleşme yolculuğu. Bunu da ilk olarak daha önce denge kartıyla görmüştük. Bugün de şeytan kartıyla devam ediyoruz. Ben izninizle bir paylaşımımı gerçekleştireyim. Üstadım bir de sen şey yapabilir misin sana zahmet? Senin ses biraz boğuk geliyor. Ne yapayım? Şu an tamam, şu an çok daha iyi. Heh, tamam. Evet. Sanırım paylaşımımızı gerçekleştirdik. Doğru mudur? Geldi değil mi Evet şeytan evet, şu an kartı paylaşım geldi. ekranımıza? Evet. 15 numaralı tarot kartının ismi şeytan kartı. Şeytanın önünde iki zincir ile boyunlarına gevşek olarak bağlanmış bir erkek ve bir kadın figürü görüyoruz. Şeytanın bağlı olduğu figürlerin bağlarının son derece gevşek olduğu ortada. Bu durum hem kadının hem de erkeğin neredeyse kendi özgür iradeleriyle bu aşağı alemde kalmayı tercih ettiklerini ifade ediyor. Hatırlayacağınız üzere Aşıklar Kartı'nda Adem ve Havva cennetteydi. Bu katta ise cehennemdeler. Tabii bunlar alegorik cennet ve cehennemler. Onu ifade etmemde fayda var. Biraz sembol olarak karşımızdalar. Aşıklar kartı kalben özgürce verilmiş kararları simgeliyordu. Şeytan Üstadım kartı sesin çok boğuk geliyor. şeytan kartı bağımlılıklara, tutkulara tutsak olmaya işaret ediyor. Şeytan kişinin alt benliği. Geçmiş yaşamların tüm olumsuz birikintilerinin ifadesi şeytan aslında. Şu anda daha mı iyi sesim? Üstad seste bir sıkıntı var, senin çok boğuk geliyor. Ne yapayım? Giyeyim çıkayım mı? Ne diyorsunuz? Yo yo, girip çıkma. Tamam peki. Böyle idare edelim. Evet dediğim gibi şeytan kişinin alt benliği. Önce alt benliğimizle başa çıkmayı öğrenmek zorundayız. Geçmiş yaşamların tüm olumsuz birikintilerinin şeytan kartında yüzeye vurduğunu görüyoruz. Geçmiş yaşamımızdan getirdiğimiz ne kadar çözülmemiş olgu varsa hepsi şeytan kartında bizi tek tek sınıyorlar. Bedenin ihtiyaçları ruhun bu dünyaya tekrar tekrar gidip gelmesine neden oluyor. Bu arzulardan kurtulmamız gerekiyor. Bu arzulardan kurtulabilmek için de şeytan kartını aşabilmemiz gerekiyor. Şeytanın alnının ortasında ucu aşağı dönük bir pentagram görüyoruz. Yönün aşağı doğru olması ilginç. Toprağı işaret ediyor. Toprak altını işaret ediyor. Ve Satürn'ün işareti olarak biliniyor. Satürn de toprak ile doğrudan ilintili bir burç. Ayrıca avcunda kazılı astrolojik Satürn işareti toprak alemine işaret eden bir diğer ifade. Şeytan sol elinde ateşi taşıyor. E, Asa yerine bir meşale var. E, ve bu ateş ile erkeğin kuyruğunu ateşliyor. Ne demek bu? Erkeğin
cinsel arzularını güdüleyen, ateşleyen, dürtüleyen varlık şeytanın ta kendisi anlamına geliyor. Bu tabii kadın için de geçerli ama tarot erkeğin daha çabuk gaza geldiğini ifade etmek adına bu şekilde bu olguyu betimlemiş vaziyette. Birey kendi cinsel dürtülerinin tutsağı olmaktan kurtulabildiği ölçüde tekamülünün de yolu açılacaktır anlamı çıkıyor bu anlatımdan. Bu kart bilinçaltımızın akıldan yoksun içgüdülerimizle beslenen hayvani yönünü sembolize ediyor. Yani hayvani yönümüzü ön plana çıkaran bir kart. Maddi eğilimlerin, maddi güce duyulan arzunun sembolü aynı zamanda. İnsanın karşısına daima tekamülü engelleyici unsurlar çıkacaktır ve bunları aşması bir zorunluluktur anlamı çıkıyor buradan. Eğer zincirlerimizi boynumuzdan atabilirsek her türlü sınır ve engeli aşabiliriz ve tekamülümüzü gerçekleştirmekte özgür kalabiliriz. Şeytan iç çatışmalarımızın göstergesi kısaca. Sorunlara yol açan ve derhal değiştirmemiz gereken negatif düşüncelerimiz şeytanlarımız. Bireyin kendi doğasının negatif yönlerini dönüştürmesi gerektiğine işaret ediyor bu kart. Şeytan kartına geldiğinde abdalımız yolculuğun en karanlık aşamasında, en karanlık noktasında bulunuyor. Bulunması gereken zor hangi değer varsa o uğursuz bir iblis tarafından korunuyor. Yolculuğun bu noktasında biz varoluşun karanlık yönüyle karşılaşmak ve tüm deneyimlerimizi bu noktada e, yaşamak üzere buradayız. Şeytanın önündeyiz. İyinin serbest kalması için kişinin içindeki tüm kötülüklerden arınması gerektiği ortada. 15. katta kahramanımız yani Abla kendi içindeki kötülüklerle yüzleşiyor ve bunlardan kurtulmanın yollarını arıyor. Eğer içindeki kötülüklerden kurtulmanın yolunu bulamazsa 16. kartta yer alan kuleden düşüyor ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalıyor. Bu kuleden düşmemek için bu aşamayı geçmek bir zorunluluk. Bu çerçevede e, Havva'nın kuyruğundaki e, obje son derece dikkat çekici bir unsur. Bunu kimileri bir çiçek olarak sembolize ederken kimileri meyve olarak sembolize ediyor ve yasak meyveyi temsil ettiğini ifade ediyorlar. E, ve bu yasak meyveyi yiyenin aslında Havva olduğunu ve Adem'i ateşleyenin de Havva'nın aslında ta kendisi olduğunu, aslında Havva'nın şeytan ile birlikte işbirliği içerisinde olduğunu işaret ediyorlar. Şeytanın Baphomet'e benzer bir nitelikte çizilmiş olduğunu görüyoruz. Baphomet özellikle Templier şövalyelerinin ışık getiren olarak adlandırdıkları e, varlığın bir ifadesi. Buradaki özellik ayaklarının farklı olması. Baphomet'te ayaklar bir keçi ayağı iken burada bir maymun ayağı şeklinde. Şeytanın cinselliğinin tüylerle örtülü bulunması, bir postla örtülü bulunması, onun her iki cins içinde aynı derecede tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Bir yarasanın kanatlarına sahip. Bu da şeytanın dilediği yere ulaşabilmekteki becerisini ve başarısını ifade ediyor. Ucu aşağı dönük pentagram dediğim gibi kötülüğün ifadesi. Ucu yukarı dönük pentagram ise iyiliğin ve Tanrı'ya ulaşmanın ifadesi. Burada ucu aşağı dönük pentagram ile birlikte yönün aşağıya doğru olduğunu ve bunu tersine çevirmek zorunda olduğumuzu
ifade ediyoruz. Bu noktada ben sözü daha fazla uzatmayayım. Yunus Üstad'a bırakayım. Üstadım ben bir şey sorayım. O işaret nedir? Aloha işareti gibi. Elinin işareti mi? Evet, evet. Elinin işareti Star Trek vardı bir zamanlar hatırlarsınız. Uzay yolu meşhur. Evet. Mister Spock. Evet, Mr. Spock'ın kullandığı işaretin aynısı. Ve bu işaretin e, tarihi süreç içerisinde e, volkanı, yanardağı işaret ettiği ve yanardağın da merkezinin e, cehennem olduğu yolunda bir ifade bu. Yani burada demek istiyor ki şeytan cehennemin efendisidir ve herkesi kendine davet etmekte, kendini çağırmaktadır. Sağ ol. Evet Yunus Usta. Öncelikle herkese merhaba. Değerli üstadlarım çok teşekkür ederim. Lafı da sözü de bana bıraktığınız için. Öncelikle ben kendi alanımdan devam edeyim. Şöyle şeytan kelimesine baktığımızda Arapça yazdığımız zaman biz şeytan kelimesini 300 sayısıyla 370 sayısıyla özleştiriyoruz. Burada tabii ki yazılan harfler önemli, harflerin sayıları. Fakat buraya döndüğümüzde ne ile karşılaşıyoruz? Aynı zamanda engel anlamı da çıkıyor burada. Belli sınırlardan bahsediyoruz ve asıl önemli olan kısım burada yıldızname ve ebced hesaplarına göre de belli sorunlarla karşılaşacağımız ve bu sorunların dünyevi sorunlar olacağını, bunları aşabildiğimiz takdirde biz amaca yani menzile ulaşabileceğimizi anlatmaya çalışıyor. Burada asıl önemli olan şey şeytanın dünyayla özleştirilmesi. Bu önemli. Ebced açısından 370 sayısını buluyoruz. İbrani Kabala'da yani mistik Kabala'da ise Gevura, Gevura da buluyoruz. Bu da aslında yargılama gücünden bahsediyor. Affetmeyen, yargılayan ve cezalandıran Sefira. Burada Gevura sefirasına denk geliyoruz. Burada en güçlü iradeden bahsediyoruz ki Adem'le Havva'nın iradesinin ve en azından Adem'in iradesinin düşük olduğunu hikayelerden çıkartabiliyoruz. Burada şeytan aslında Satürn gezegeniyle ilişkilidir. Bu aslında şeytan kelimesi bazı okült ve ezoterik inançlarda kötü olarak gösterilmiyor. Yine sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi tapınak şövalyelerinde ki bu karakter ışığı getiren olarak biliniyor ki bu bazı Ivy League üniversitelerinde Işık kelimesi çok önemlidir. Yani Dei sub numine viget. Bu Latince olarak baktığımızda bu ışık kelimesine çok yerde atıfta bulunduklarını görüyoruz. Özellikle işte Yale, Princeton gibi üniversitelerde ışık önemli. Işık neden önemli? Çünkü ışığı getiren anlamı var. Dei sub numine viget tin anlamı da şeyde görüyoruz. Tanrı'nın ışığı altında parıldadık. Bazı çevreler var hem din tarafında hem de bilim tarafında. O çevreler bize şunu anlatıyorlar. Tanrı ile bilimi aslında birleştirebiliriz ayrıştırmaktansa ve bunun üzerine çalışıyorlar. Şimdi bu ışık kelimesi daha doğrusu ışığı getiren sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ışığı getirenden bahsediyoruz. Bu da Lucifer. Yani ışığı taşıyan, önde giden, kimilerine göre tanrılardan ışığı çalan, bilgiyi çalan Yunan mitolojisine de dayandırılabiliyor. Satürn gezegenine ilintili olduğunu söylemiştik. Satürn gezegeni de aslında e, yıldıznameye göre Oğlak burcuyla ilintili. Onu temsil ediyor. Burada daha çok bir şey var. E, Dünyadan alınacak dersler
ve dünyanın içinde yaşadıklarımızdan alınacak derslerden bahsediyoruz. E, Fakat şöyle bir durum var ki bunu Kenan Üstadım çok iyi biliyor. E, Daha önceki konuşmalarımızda, telefon konuşmalarımızda tartışmıştık, konuşmuştuk. Vedik dinlerde ve Confucius'un söylemiş olduğu gibi etrafımızdaki maddelerin ışıltısı arttıkça biz daha da körleşiriz diyor. Yani onların kölesi oluruz anlamına gelen bir cümle sarf ediyor ki burada da yine bağlılık dünyevi ürünlere, dünyevi maddelere bağlılık ve sorumluluktan kaçma, bu sorumluluğun ötesinde güce sahip olma ve güç zehirlenmesiyle e, ilintilendiriliyor. Bir de geçmişten gelen bazı sıkıntılar varsa eğer ödenmesi gereken karmik borçlar dediğimiz bunlar yine bu gezegenle ilişkilendirilebiliyor. Şöyle de bir durum var. Eğer ruhsal olarak e, şey yapmak istiyorsak, ilerlemek istiyorsak, daha üst seviyelere çıkmak istiyorsak, e, yine geçmişten gelen gölgelerimizden güç almalıyız. Yani onlar bizim zayıflığımız değil, onlar bizim aslında daha güçlü olmamızı sağlayabilecek noktalar, konular ki burada da şeytanla bir yüzleşme gerçekleştirmesi gerekiyor insana. Ve bu yüzden de bu en önemli sınavlardan bir tanesini oluşturuyor. Ee, Gematria ilmine baktığımızda hemen onu da iletip bitirmek istiyorum. Şeytan kelimesi yine burada üç şey var. Bir tanesi işte Samael diye geçer. Şamael 131'dir sayısal değeri. Ve bu sonsuz bilgelik anlamına gelir. Tanrı'nın tüm bilgisine sahiptir. Fakat bunu hikmetle bezeyebilirse ancak daha da ileriye gidebilir. Bilgelik esasında e, bilgeliğin sahibidir, bilginin sahibi olarak görülür ve insanlığa da bu bilgiyi vermiş olan Tevratik anlatımda bulunan Tubal Cain'e kadar gidebiliyoruz burada. E, Yine ilahi bilginin hepsine sahiptir. Sonuç olarak baktığımızda geçmişten alınacak dersler dünyevi hazlardan arınma ve gematria açısından baktığımızda da kendi irademizle sadece ve sadece kendi irademizle biz zincirlerimizi kırabiliriz olarak bakabiliyoruz. Bir de nefsin kontrolü olarak bunu görebiliyoruz. Ben sözlerimi burada tamamlayayım. Kenan Üstadım'a devredeyim ben sözlerimi. Çok teşekkür ediyorum. Ağızda gönlüne sağlık üstad. Şimdi bahsettiğimiz gibi ben de doğal olarak kahramanın yolculuğu üzerinden ilerlemek istiyorum. Çünkü majör arkana kartlarının gerçekten binlerce yıllık kadim bir birikimi çok güzel anlattığını düşünenlerdenim. Gündüz yolculuğunu zaten ilk kartlar, ilk 11 kartta yapmıştık. O 11 kartta yaparken de insanın kendiyle alakalı işte çağrısını bulması, ondan sonrasında güçlü ve zayıf yanlarını bulması, belli bir gücü oluşması. Fakat bütün bir gücün de yavaş yavaş belirmeye başlayan bir ruhsal gücün de bir sınanması dönemi gerekiyor. Doğal olarak da bir aslan adam dönemi oldu. Burada çok büyük bir kriz yaşadı insan. Ve de o büyük kriz de yetmedi. O büyük kriz onu yavaş yavaş kendi içine dönmeye, zaten kendi içine dönmeden yolculuğa başlayamazdı ama yani ben neredeyim, benim gelişim yanlarım ne? Hani böyle kişisel gelişim anlamında bakarsak işte güçlü yanlarım, zayıf yanlarım, tehditlerim, risklerim bunlar ama daha işin o yüzeydeki sırrı daha derine girip bütün o görünen yani davranışların ve tutumunun ardındaki derin sebepleri bulmak o çünkü yer altına iniş oluyor biraz. Çünkü insan orada sadece de şeyi görmüyor. Hani güzel şeyler de bulmayabiliyor. Hep söylediğim gibi yorganın altına girip ağlaması da gerekiyor. Ya bende bu da mı var ya da ben bu işe bu kişiye bunu da mı yaptım falan. Ve sonra bir denge geliyor.
Kendi gölgelerini tanımaya başladıkça daha sonrasında yeni bir dönem geldiği için ruhların rehberi geliyor ve artık kendi içine yaptığı yolculukta bir Alice Harikalar Diyarı gibi düşünelim. Daha derine girdiğinde bu sefer gölgeler diyarına girmesi lazım. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanın o gölgelerle mücadelesinde aynı zamanda insanın bir de kendi içindeki Alice Harikalar Diyarı'nı bulması da var. Yani her bir güzelliğin ya da her bir cemalin celal ile beraber geldiğini unutmayalım. Bunun celal tarafı da gölgeler diyarı ve burası esasında yavaş yavaş insanın o ruhun karanlık gecesi denen yöre girmesi. Çünkü o yönde, o yerde görüyorsunuz işte çölde Musa'nın o 30 küsür gün bir nevi kendi başına kalması, çok içine dönmesi. Aynı şey bütün peygamberlerde var. Yani yer altına iniş dediğimiz gölgelerse şeytan kartı da ruhun karanlık gecesi. Gölgeler diyarı diye anlatıyor Joseph Campbell ama burada insanın o kendi şeytanları bulması. Bu Doctor Strange var. Ben şey derim Ha, tabii bir acayip derim bazı ona. evet. Gerçekten orada çok güzel bir şey vardır. Katmandu'da galiba o üstadla tanıştığında ne Hı. der? İçimizdeki şeytanları yok edemeyiz ama önemli olan onları nasıl hakim olacağımızı bilmektir. Gerçekten insanın o şeytanlarla yüzleşmesi ve o şeytanlarla yüzleşip delilik ve velilik sınırına gelmesi gibi bir şey bu. Hani o Darth Vader hikayesi çok önemli. Darth Vader böyle bir aşamadan dönmüştür bence. Yani çok büyük bir güç Anakin Skywalker ve e, geleceğin işte bir nevi o Master Yoda'nın, Usta Yoda'nın yerine geçeceği düşünülen kişi. Fakat bir anda Karanlıklar Lordu'na dönmüş olabilir. İşte burada bir kapasite sorunu oluyor. Zaten zor seçilen yol dedik. Yani büyük kriz diyoruz, yer altına iniş diyoruz, ruhların rehberi diyoruz. Bir de şimdi şeytan diyoruz yani. Ve bu da yetmeyecek yani. Bir de daha tehlikeli dönüşü var Ay kartında. Yani gölgeler diyarına girmesi bu bizim Abdalımızın kendi içindeki şeytanlığını fethetmesiyle alakalı olacak. Ve daha sonrasında tabii biraz sonra konuşacağımız o dramatik kuruluş ve gençlik pınarıyla da bu yolculuğun devamı olacak. Burada gerçekten insanın içsel direncini kırması çok çok önemli. Bu öyle bir şey ki sizden apayrı bir insan çıkacak. Yani anka kuşu olarak her bir aşamada, her bir kart her bir aşamayı göstersin. Her bir kartta ayrı duyuyoruz ama esas bir bantlar var. Yani suyun kaynaması nasıl 99,99'dan sonra olduysa ve bir bantsa o, bu işte metalin ergitilmesinde de vardır. Onun iniş çıkışları vardır, suya verilmesi bilmem ne kılıç yapılırken. Orada da bantlar vardır. O bantların içindeki çok büyük bir zıplamayı gerçekleştirecek olan eşik kartı. Çünkü unutmayalım ki evrendeki her şey sistemlerle anlatılabilir ve her şey sistem anlamında eşiklerle çalışır. O eşiğin aşılması bir üst eşiğe geçilmesi işte tasavvuftaki makamlara denk gelir. Ya da tekamül mertebelerine ya da bilinç seviyelerine, idrak seviyelerine ne derseniz deyin adına. O yüzden bu insanın yolculuğunda bu noktayı geçmeden o çok istediği eğer istiyorsa Kamil olma yolculuğundaki bir sonraki basamağa geçmesi mümkün değil. Çünkü kendi içindeki celalinin kaynağını, şeytanını, kendi şeytanını Müslüman etmeyen dedikleri bu. Kendi şeytanını Müslüman etmeyen, kendi celalinin sebebine bir nevi ket vurmayan kişi kalıcı olarak cemal tarlasında olamaz. Ve cemal tarlasında kalıcı olmak istiyorsak, kalıcı olarak cemali istiyorsak da Celal tarlasından başarıyla yürüyüp çıkmamız lazım. Bu kadar diyeyim ben şimdilik. Evet. İbrani mitolojisinde Yunus Üstad'ın Tubal Kayin'in dedesi şeytanın ta kendisi. Evet, evet üstadım. Ben onu şey yapamadım şimdi. Yani direkt Evet, anlatmak istemedim de. Kayin'in oğludur. Evet, Tubal doğru. Kayin. Evet, Şeytan da Kayin'in atasıdır. doğru üstadım. Dolayısıyla böyle bir bağlantı da mevcut. Evet, bu Yani o noktada bilgiyi vereyim mi vermeyeyim mi arasında kaldım. Siz verdiniz. Teşekkür ederim. rica ederim. Bir sonraki kartımıza geçiyoruz. Kule kartı. 16 numaralı tarot kartımız kule kartı. Göklerin ateşi kartı da deniliyor buna. Zira 16. kart
aslında bir yıkılışı ifade etmekle birlikte yine yukarıdan, üst makamlardan, Tanrı'dan gelmekte olan bir tekamülü de aynı zamanda ifade ediyor olabilir. Bu kişinin tamamen hangi noktada durduğuna, olaya hangi noktadan baktığına bağlı olarak değişken bir durum. Kule kartı yukarıdan gelen bir yıldırımla taş biçimindeki kubbesi yıkılan bir kuleyi resmediyor. Ama yıkılan sadece taş biçimindeki kubbe. Kulenin tamamını yıkım sarmıyor, taç ile sınırlı kalıyor. Yani yukarıdaki güç bize diyor ki sen aslında Tanrı'yı arama yolunda ileri bir noktaya kadar ulaşmış insan, geçmişini tamamen geride bırak, yepyeni ufukların önüne açılması için kendini hazırla. Kuleden biri önden, diğeri arkadan iki kişi düştüğünü görüyoruz. Bunlar bir kadın ve bir erkek. Bu da bu kadın ve erkeklerin herhangi bir ayrım olmaksızın her iki cinsiyetinde kendi kulelerinden düşme ihtimallerinin son derece kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Kule aslında insanın ilahi doğası. Yani egosunu, benliğini yenmek ve bunu aşabilmek her insan için bir zorunluluk. Taç yıkıldığında insan aşağıya, dünyaya düşüyor ve maddenin içine yeniden dalıyor. Yani insan tekamül aşamasında gerilere düşebiliyor. Bu noktada bu yıkımı en kısa sürede atlatıp ilahi tekamülün bize vereceği en, güç ile, kuvvet ile ileriye doğru ilerlemeyi başarabilmek. Bir önceki kartta şeytan Abdal'a her türlü karanlık arzularından kurtulması gerektiğini işaret etmişti. Eğer bu seçimi kendi iradesiyle yapmaz ise insan, Abdal bir beklemediği bir anda bulunduğu yerlerden aşağılara doğru düşecek. Buraya eski alışkanlıkların, eski düşüncelerin yıkılması gerektiğine işaret ediyor. Eski alışkanlıklarınızı bırakmadan yeni bir takım gelişmeleri sağlamanız mümkün olamıyor sevgili dostlar. Kule kartı yeninin gelmesi için eskinin yıkılması gerektiğinin bir ifadesi. Derin içsel değişimlere, ruhsal yeniliklere ihtiyacımız olduğuna işaret ediyor. Yıkım sonrası aydınlanma mutlaka gelecek. Kule kartı tutsak edilmiş ruhun özgür bırakılmasını da ifade ediyor bir yerde. Kendisini tutsak eden eski alışkanlıklarınızı yıkmadan yeni yollarda ilerlemeniz, adım atmanız mümkün değil. Kibrin, ego şişkinliğinin, megalomaninin bir tarafa bırakılması gerekiyor. Kulenin yıkılışı takıntılardan kurtulmak, bilinçaltını temizlemek, şartlanmalardan ve geçmişten arınabilmek. Analitik psikolojinin babası Carl Gustav Jung şöyle diyor: şişilmiş bir bilinç ile kendini onu ölümüne yıkacak felaketlere mahkum etmek her insanın kulesini remzeder. Felaket sonrası nerede olacağımız, kuleye nasıl yaklaşacağımıza ve yıkım anına kadar katlettiğimiz yoldaki hangi duraklarda olgunlaşacağımıza son derece bağlı bir süreç. Kulenin yıkımı dünyaya bakışımızın yeniden gözden geçirilmesi aslında. Dolayısıyla her birimiz kendi kulelerimizi kendi istencimizle dahi yıkmaya her an için hazır olmak durumundayız. Dogmalarından kendini arındıramayan Abdal'ın bilgiliğe ulaşma ihtimali de söz konusu olamaz. Her birimiz kendi dogmalarımızı yıkacağız ki, onlardan uzaklaşacağız ki devam edebilelim. Ancak bu farkındalık seviyesine ulaşabilirsek birey yolunda ilerlemeye hak kazanmış anlamı çıkıyor bu noktada. Evet Yunus Üstadım, kendi kulemizi, kendi benliğimizi, egolarımızı yıkma üzerine senin
derin bilgilerine başvurmak istiyorum. Teşekkür ederim Cihangir Üstadım. Tekrar söz bana geldi. Aslında yani tarot ve benim alanım Kabala ve Yıldızname üzerine çalışıyorum hani. Aslında benim de söyleyeceklerim çok farklı değil sizden. Hatta az önce tekrar baktım. Hesap yaptım. Ebced hesabı. Yine sizin söylediğiniz gibi bir değişimden bahsediyoruz burada. Kale baktığımız zaman Arapça burç kelimesiyle özdeşleşiyor. Yani burç anlamına geliyor ve burç da Arapça bir kelime. Sayısal değerine baktığımızda yine burada biz 205 ile yani 3 harfle yazıldığını görüyoruz. Etre ve ötreler dahil olmak üzere 205 sayısıyla ilintili. Şimdi 205 sayısıyla ilintili ama aynı zamanda da 205 sayısı aslında ilahi e, ilahi cezalar ve ilahi olanın bize vermiş olduğu bu dünyadaki sınavlarla ilintili. Bu ani değişimleri gösteriyor bize. Ani değişimler eski düzenin bozulması. Fakat bu eski düzenin bozulması sadece negatif olarak biz bozulma kelimesini tabii ki negatif olarak algılıyoruz ama sadece negatif değil. Yani belki de negatif olan bir düzenin yıkılıp yerine güzel, daha pozitif veya tam pozitif bir düzenin gelebileceğini gösteren bir durum söz konusu burada. Çok ani değişimlerin olabileceğini ve kimsenin bunu yani birçok zaman e, bunu öngöremeyeceklerini gösteriyor. Şimdi bak Yıldızname'ye baktığımızda burada Mars'la beraber ilintili olduğunu görüyoruz. Mars'ta yıkımların, patlamanın ani değişimlerin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Bu Mars'la beraber çok iki tane tehlikeli burç var ilintilendirilen. Bir tanesi Akrep, diğeri Koç. Benim yükselenim Akrep yani öyle bir o konuda biliyorum. Koç burcu yeni bir başlangıcı temsil eder. Fakat yeni bir kaosun sonunda yeni bir başlangıcı temsil eder ki buna biz burada Tanak'a döndüğümüzde, Tora'ya döndüğümüzde Nuh tufanını görüyoruz. Bir orada görüyoruz bunu. Bir de şeyde görüyoruz. İlk yaratılışta görüyoruz bu sayıyı biz 205 sayısını. Yani yokluktan var olma veya eski düzenin bir şekilde yıkılıp yerine yeni düzenin gelmesinde görüyoruz ki burada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim ama bunu Kabala'ya yani İbranice'ye geldiğimde söylemek istiyorum. Yine Akrep Burcu'nda da bir anka kuşu bir işte bu İngilizce'de phoenix dediğimiz kendi küllerinden doğma gibi bir yaklaşımı ifade ediyor. Ölüyor, yeniden doğuyor ve çok büyük değişimler yaşıyor. Yani burada bir sınavdan geçme var. Az önceki kartta görmüş olduğumuz gibi bu sınavın sonucunda bir ölüm var ve yeniden kendi küllerinden doğma var. Şimdi şeye geçersek eğer Kabala'ya geçersek ve Gematria ilmine geçersek biz burada 80 sayısını görüyoruz ilk harfte. Bu harf P. P İbrani alfabesindeki P'le birebir örtüşüyor. Peh Tanrı'nın kelamı demek. Az önce tekrar döneceğim dediğim yerde burası. Yani Tanrı'nın bir sözüyle yaşanan tufan, Tanrı'nın bir sözüyle hatta Vedik dinlerde de, Vedik inançlarda da Om kelimesiyle özleştirilir bu. Ve yaratılışın ilk harfi olarak, ilk sesi olarak ortaya çıkar. E, Bu üç büyük dinde de yaratılış hikayelerinde de bildiğimiz bir kaos. Kaosun sonucunda bir yaratılış hikayesi Tanak'ta, Tora'da bahsedildiği gibi ve hemen sonrasında bir de nerede var biz bunu nerede görüyoruz? Nuh tufanında görüyoruz. Bir tufan yaratılmış olduğunu görüyoruz ve tekrar bu tufandan
ileriye doğru bir hareket var. Burada bu da yine dünya kendi kaosundan tekrar kendi e, yaratmış olduğu düzensizlikten bir düzen çıkartıyor. Biz yine İbranice'ye döndüğümüzde harflere biz burada birkaç tane harf görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yine kule. Çok ilginç gelebilir bizi dinleyen insanlara ama kule kelimesi yani bu burç kelimesi İbranice'de de yine 205 rakamına tekabül ediyor. Burada harflere böldüğümüzde her harfin sayısal değeri bunlardan bir tanesi Maşaya'dır. Yani Mesih. Ve diğeri de Şamayim. Şamayim İbranice'de gök ya da gök, evet, gök anlamına geliyor. Fakat buradaki gök erkek, e, maskülen bir kelime gökler. Yani göklerden gelen kurtarıcı anlamı var. Yine aynı şekilde burada da biz İbranice'de de Gematriye ve Kabala'da da biz yine aynı şeyle karşılaşıyoruz. O nedir? Bir ani bir değişim, eski düzenin tamamen yıkılması, bu eski düzenin yerine negatif olabilir ya da pozitif olabilecek yeni bir düzenin geleceğinin habercisidir bu. Aynı zamanda da ilahi adaletin sonucunda, özür dilerim, bazı yaşanan, dünyada yaşanan bazı olaylara ilahi müdahalelerden bahsediyor burada. Bu kelimelerle, bu sayılarla. Bu ilahi müdahaleler ilahi olanın, kutsal olanın müdahalesiyle gerçekleşiyor ve onun söylemiş olduğu, vermiş olduğu karar yani tanrısal kelam, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın kelamı olarak biz bunu görüyoruz. Şimdi bir de Kabala'ya döndüğümüzde de Kabala'da da e, bu sayının ifade ettiği ve sefirotlara baktığımızda da bu iki sefirot arasındaki yani Hot sefirotu ve Netzah sefirotunun arasında kalan yolu temsil ediyor bu sayı ve bu yolda tamamen enerji akışının yukarıdan gelen yani Ein Sof'tan gelen kutsal olandan gelen e, bir müdahale ile enerji akışının bozulduğunu gösteriyor bize. Benim sözlerim bu kadar. Şimdilik tabii ki bir sonraki karta kadar çok teşekkür ediyorum. Biraz uzatmış olabilirim. O yüzden de özür dilerim. Ama görüyoruz ki değerli üstadlarım aslında bütün ilimler birbirine çok bağlı. Cihangir Üstadımın anlattıkları, Kenan Üstadımın anlattıkları ve benim anlattıklarım birbirini aslında tamamlayan bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Kenan Üstadım ben sözü size bırakayım. Buyurun. Teşekkürler üstadım. Şimdi buradaki kule bence çok önemli. Bir kere birincisi e, oradaki şimşek dikkat ettiyseniz gökten geliyor ve ondan orada 3 defa mesela kıvrılıyor. Ben bunun bir şekilde göksel kelam olduğunu düşünüyorum. Ama bunu şey diyelim hani kaderi olarak bir müdahale ve hani fes düşer kel ortaya çıkar ya aynı şekilde buradaki krallık tacı düşüyor. Şimdi İsa'nın şu lafını hatırlamak ne mümkün? Önce kralı sonra krallık gelecektir. Bu laf önemli çünkü insan içindeki krallığı yaratmadan o krallığı kalıcı olmuyor. Doğal olarak da insanın kendini o kral sandığı, eski krallığını geride bıraktığı bir dönem. Şimdi hayatında insanın çok şey olmuş olabilir. Ben hep dikkat etseniz şunu yapmaya çalışıyorum. Bunu insanın kendi içsel yolculuğuyla, kemale olan yolculuğuyla, nirvanasına, mokşasına, samadhisine, satorisine, adam kadmon olmasına, neyse yani bu inancınız. O yolda gerçek hayat tecrübeleriyle ilişkilendirmek bana önemli geliyor. Öbür türlü bütün bu konuştuklarımız kütüphaneleri doldurur ama bizi filozoftan ezoteriste götürmez. O yüzden de buradaki bu kule kartındaki şok
diyebilir insanlar. Ben hayatım çok erken noktasında babamı kaybettim, işte anamı kaybettim, kardeşimi kaybettim, sevdiğimi kaybettim. Trafik kazasında sevgilimi kaybettim. Ya da yani babam işte küçükken ailemiz işte şöyle oldu böyle oldu. Ya da işte eskiden şu ülkede yaşıyorduk, ilhak edildi ülke. Ondan sonrasında kaçmak zorunda kaldık. Bunlar onlar değil. Şimdi bu kart ondan bahsediyor. Bu kart öyle bir şey ki kendi içimizdeki o zanların yıkılması. Çünkü bizim kişiliğimize biz Enneagram'da kişilik zanlı diyoruz. Hani insanın bir özü var, tözden gelen bizdeki bizim yani okyanustaki damlanın bize olan payı. Bu bir ego yani yaralı egoyla yaralı çünkü duygularla örülmüş, dövülmüş, şartlandırılmış yaralı bir egoya dönüşüyor. O da sosyal hayat içinde kendini sandığı, zannettiği, projekte ettiği daha sanki öteymiş, aslanmış, kaplanmış gösterdiği bir projekte egoya dönüşüyor. Yani bu çok kaba tabirle bu. İçimizdeki o zanların putların bakın burada bir put var esasında. Hani Hazreti Ali'nin işte Hazreti Peygamber'in sırtına çıkıp da Kabe'deki o putları yıkması orada bir semboliktir. Sadece oradaki inanç putları, biblolar değil. Burada biz insanın kendi putlarını, içindeki putlarını yıkmasından bahsediyoruz. Put dediğimizde de insan neye aşırı bağımlıysa yani elinden neyinizi alırsanız çocuk gibi salya sümük ağlarsanız travmaya girersiniz. Bunlar putlarınızdır. Bu çocuğunuz da olabilir, eşiniz de olabilir. Çok sevdiğiniz, kendi krallığınız, kurduğunuz işiniz de olabilir. Ben işte bu firmaya öylesine bağlıyım dediğiniz yani neyi bırakamayacak durumdaysanız zaten Kur'an'da diyor size sevdiklerinizle sınırım diyor. O yüzden bu içimizdeki putlarla alakalıdır. Kendi içimizdeki putları da şöyle anlamak lazım. İşte neyi bırakamıyorsak, bu arada sadece negatif olarak da bakmayalım. Ee, Devamlı her gece eğlence mekanlarında lale bahçesinde yaşıyorsanız da puttur. Yani ya da dediğim gibi işte çocuk dedik. Çocuk çok keyifli bir şey ama çocuk da put olabilir. Ya da sevdiğiniz bir insan da put olabilir. Ya da hobiniz de hayaliniz de put olabilir. Çünkü amacımız dengeye gelmek. Doğal olarak insanın içindeki putları e, yok etmesi, darmadağın etmesiyle alakalı. İşte Joseph Campbell de diyor ki çok dar olan sınırları yarma, zamanı geçmiş, kabuklaşmış olan yapıdan çıkma, siyah ve beyaz düşüncesini alt üst etme, bomba gibi patlatma diyor. İşte ee, biz kendi yolculuğumuzda bir şeyler yapıyoruz ama bugünün en büyük sıkıntılarından biri hep kendimizi yapıyoruz zannediyoruz. Fakat seçtiğimiz kaderi seçtirtiliyoruz. Tabii ki seçiyoruz. Evren ona göre bir şekilde rezonans kanunu veriyor da herkes kendine göre seçiyor. Neden yeri geldiğinde tarihte bir figür başka bir şeyi seçmemiş? Bir kaderi geç bir şeyi var. O yüzden de herkes dağına her kar dağına aman kar dağına göre yanar yağar derler ya. Esasında işte insan da biraz da kaderi kadar çekiyor. O yüzden de burada bir kaderi dokunuş olarak görüyorum ben. Her şeyin alt üst olması, bizim bırakamadıklarımızın bıraktırılması bizim kendi çabalarımız da var ama aynı zamanda o talip olduğumuz yolda kaderi düşüşler de var. Bir bakarsanız çevrenizdeki insanlar değişmiş, apayrı bir yere gitmişsiniz. Yani burada bir hicret gibi noktaya gelebilirsiniz. O yüzden olmaz demez şeyleri, olmaz yapmam dediğim şeyleri yapar bulabilirsiniz. Gitmem dediğiniz yere gidebilir. Konuşmam dediğiniz insanlarla da konuşuyor olabilirsiniz. Ya da tam tersine yaparım dedikleriniz yapmaz haline gelebilirsiniz. Burada insanlar değerleriyle de sınanıyorlar. Yani bakın hep mesela koçlukta deriz. İnsanın duygularına gir sonra değerlerinin. Fakat gerçekten derin çalışma yaptığınızda görüyorsunuz ki insanın değerleri bile koşullanmışlıklardan ve korkulardan besleniyor. O yüzden oralarda daha dengeye gelmek çok önemli. Her şey iki taraflı. Hep değerler dediğimizde buraya geliyor. Mesela yıllar önce çok sevdiğimiz bir abim dedi ki vicdan saf mıdır? Tabii abi dedim saftır. Emin olsun dedi. Sonra düşündükten sonra gerçekten çok doğru bir şey söylediğini anladım. Çünkü insanın vicdanı eğer gölgesiyle gölgeleniyorsa saf değil. O yüzden vicdanın da saf olması için o nefs kulesinin yıkılması gerekiyor. İşte o yüzden gerçekten düşmek gerekiyor. Orada o yaralanma gerekiyor. Yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bana damdan düşeni getirin demesinin mantığı bu. Bugün işte konuştuk biraz önce. Bu söylediğimiz her şeyi fazlasıyla ChatGPT'ye yaz. Ondan sonra YouTube'a en kral programla koy. Bir de ondan sonrası yaşamış gibi davran.
Yani böyle çok insan da var. Ama gerçekten yaşadığından anlatan da var. İşte yine ister istemez o Yesevi Hazretlerin ahir zaman peygamberleri şiiri geliyor insanın karşısına, yanlış mı? O yüzden bu kadar diyeyim. Önemli olan burada insanın kendi içindeki kaosundan zaferle çıkması için bir kere suyunun bulanması, bir yerden düşmesi, hatta gerçekten isyan edecek hale gelip noktalanması gerekiyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Tasavvufta şey denir: imanı tahdit, imanı tahkik. Yani çok inançlı yüksek bir ailede doğmuş ya da ortamlı kültürde doğmuş olup imana ortalama çok üzerinde konuşup ama o kadar güçlü olmayabilir insan. Çünkü o koşullandırılmıştır. Ama gerçek hayatın zor sınavlarında, ateşlerinde, nardan geçtiğinizde bir İbrahimi gibi ateşin içine girip o ateşten çıkacak şekilde o savaşı kazanıp öyle elde edilmiş iman, işte gerçek iman budur. Tasavvufun anlatımı. O yüzden de bu kule kartının anlamı bence budur. Arz ettim. Evet, dengeye ulaşacağımız noktaya doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. İnşallah. 17. Evet, 17. kartımız yıldız kartı. Kartta bir ayağı suda, diğer ayağı toprakta resmedilmiş bir çıplak kadın figürü görülüyor. Bu çıplak kadın figürü aslında bizim yüksek benliğimizi ifade ediyor. Elinde iki adet vazo var. Denge kartında olduğu gibi iki adet vazonun olduğunu görüyoruz. Ama burada bu iki adet vazonun içerisindeki sular birbirlerine akıtılmıyor da bir vazodan suya, diğeri toprağa dökülüyor. Yani vazodan toprağa dökülen e, su sizin fiziki alemde yeniden doğacağınızı ifade ederken, vazodan suya dökülen su ise sizin metafizik alemde doğma kapasiteniz olduğunu da ifade ediyor. Çıplak kadın üstü örtülmemiş hakikati de sembolize ediyor. Genç kadın ateşin ilhamı, havanın aklı, suyun sezgileri ve toprağın sakinliği arasında mükemmel bir dengede bulunuyor. Burada da bu dengeyi bulabilmek için insanın nasıl bir yol kat etmesi gerektiği ifade ediliyor. Abdal şu anda evrenin yasalarını öğreniyor. Dünyanın yasalarını bu noktaya kadar öğrendi. Metafizik alemin yasalarına yavaş yavaş daldı. Şeytan ve kule ile birlikte metafizik alemin yasalarını da öğrenmeye başladı. Ve şimdi de evrenin yasalarını öğreniyor. 17. kartta Abdal'ın evrene vereceği cevapların sembollerinin yer aldığını görüyoruz. Abdal yeniden hayata dönmeye hazırlanıyor. Yıldız kartında kadının başının üstünde 8 adet yıldız var. Ortada olan yıldız diğerlerine kıyasla çok daha büyük. 8 köşeli yıldız bizim sezgilerimizin sembolü, hakikatimizin sembolü. Etrafında da 7 adet gezegen yer alıyor. Bu 7 adet gezegen eskilerin ifade ettiği 7 gezegene tekabül ediyor. Diğerleri beyazken büyük yıldızın altın sarısı olması aydınlık bir geleceğin gelmekte olduğuna işaret ediyor. Yıldız sembolü de biraz önceki şey gibi yıldırım gibi ilahi takdirin işareti. İlahi takdir kader ya da kısmetten daha güçlü. Kader ilahi takdirin üzerine çıkamıyor. Ve sarı yıldızda parıldayan yıldız sizin ilahi takdir ile ödüllendirilmekte olduğunuzu ifade ediyor. Tanrı'nın örüngüleri aslında. Kritik bir anda gerçekleştirilecek bu ilahi takdir çeşitli kaynakları devreye sokarak kaderinin önüne geçebiliyor. Mühim olan burada bu ilahi takdire mazhar olabilme yetisine sahip olmak. 17. katta yer alan büyük yıldız sizin yaşam yıldızınız bir noktada. 8 köşeli yıldız dünyevi alandan ilahi alana geçişi ifade ediyor
ve bu ilahi takdire mazhar olabilecek nitelikteki kişiliği remzediyor. Kahramanımız yaşam suyuna, gençlik pınarına ulaşmış vaziyette. Bu katta Abdal sonunda ölümsüzlük iksirine ulaştı. Bu arkada görülen su, ölümsüzlük iksirinin suyu. Artık ölüm söz konusu değil. Abdal'ın arkasında duran ağaç, sonsuz hayat ve bilgelik ağacı. Ağacın üzerindeki kuş, göklerin habercisi olan efsanevi Feniks kuşu veya Hütüt kuşu. Bu kuş, ön sezi kuvvetimizi temsil ediyor. Çabalarımız, üst bilincin size gösterdiği yardım, gönderdiği yardımlar ile önümüzü daima açacak anlamına geliyor. Rehber yıldızımız, hedefimize ulaşmak için harekete geçmiş vaziyette. Bu kart size hayallerinizden vazgeçmemeniz gerektiğini gösteren bir ilham kartı aynı zamanda. Hakikatin ortaya çıkması için aklın yanı sıra bilinçaltının sezgilere de ihtiyacı var ve bilinçüstüyle irtibat kurmaya da ihtiyacı var. Evrensel zihin ile bütünleşip gerçeğe ulaşmak ancak mükemmel bir denge halinde mümkün olacak. Resimde kadının su ile toprak arasında mükemmel bir dengede durmakta olduğunu görüyoruz. Bu kart kişinin evrensel üst bilinç ile zihin bağlantısı gerçekleştireceğine işaret ediyor. Gençlik pınarında yıkanan Abdal artık yolculuğunu sürdürmeye hazır noktaya gelmiş vaziyette. Bu yolculuğu sürdürmek için elindeki tüm imkanlar kendisine tanınmış durumda. Kendisini giderek daha fazla tanıyor, kendi benliğini buluyor, kendini dilden ötede, kendini bula geçmiş vaziyette, kendini buluyor ve yavaş yavaş kendi içerisinde Tanrı'yı bulmaya, kendinde onu bulmaya doğru ilerlemeye devam ediyor sevgili dostlar. Evet Yunus Üstadım, buyurun. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Şimdi yukarıdaki 8 köşeli yıldız benim çok ilgimi çekti. Özellikle büyük olan. Siz açıkladınız. Bir de küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Müsaadenizle. Aynı zamanda Sümerler'de de e, İnanna tanrısının sembolü olarak gösterilir. İnanna'nın ya da Nanna'nın iki tane sembolü var. Bir tanesi kendisinin hükmettiği aslan. Ve bu sekiz köşeli yıldız hem doğurganlığı hem de aşkı temsil eder. Ve onu da kısaca eklemek istedim. Bir de ilgimi çeken bir şey var. Kırmızı, daha önceki programlarımızda kırmızı renginin hayat enerjisi olduğunu söylemiştiniz. Sanırım burada yine oradan ben bağlantılıyı yakaladım. Bu da benim için ayrı bir aydınlanma oldu. Şimdi yıldız kartına baktığımızda ben yine Arapçadan devam etmek istiyorum ilk etapta. Kullanıldığı şekliyle Necm ya da Necmi diye çevirebiliyoruz Arapçaya. Necm yıldız kelimesi denk düşmekte. Sayısal olarak da biz burada 93'ü buluyoruz. Yani 50, 40 ve 3 yani sırasıyla 53 ve 40 sayıları toplamı. Bu da aslında çok ilginç bir rakama denk geliyor. Noktaya varıyoruz burada. Burada da tamamen insanın Tanrı ile olan ruhsal frekansını, ruhsal bağlantısını, aynı zamanda enerjisel bağlantısını temsil etmekte. Bu da eğer insanın yine Yıldızname ve Kabala'ya göre insanın yıkılmalar sonucunda, ilahi adalet sonucunda bu ışığı, tanrısal ışığı takip ederse sonunda e, istediği yere, menziline ulaşacağını gösterir. Burada yine ben bir şeyden daha bahsetmek isterim. Kitabı bulamadım. Ama burada bir yerde olması lazım ya da yukarıda odamda olması lazım. Aleister Crowley'nin Telema öğretisinde de 93 rakamının çok önemli olduğunu görüyoruz. Tanrısal bir sevgi ve tanrısal bir kavrayışla e, ilintili olduğunu görüyoruz. Bir de şu anlamı var. İlk nur, ilk bilgi anlamına geliyor 93 rakamı.
Şimdi Kabala'ya, Yıldızname'ye döndüğümüzde yine burada Kova burcuyla de denk düştüğünü görüyoruz ki burada da yine kartın üzerinde de iki tane kovayı görebiliyoruz, ibrik. Bu Kova burcuyla ilintili ve insanların bilinç düzeyinin e, yüksekliğini temsil etmekte ve aynı zamanda da zihinsel açıklığı göstermekte bize. Ve yine bir insani yaklaşımlarla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ruhsal aydınlanma yine bunun sembollerinden bir tanesi. Kabala'ya geçtiğimizde ise burada Kabala'da harf olarak baktığımızda yani yıldıza zadi olarak görüyor. Zadi olarak geçiyor ilk harf olarak baktığımızda. Bu da sayısal değerini bize 90'a veriyor. 90 ise Kabala'daki tam karşılığı adalet, ilahi adalet, ilahi bilgelik ve doğruluk. Yalnız daha önceden söylemiştim, Tau'la alakası burada yok. Tau 22. Yoldu. O doğruluğu gösteriyordu. Buradaki doğruluk tanrısal doğruluktan bahsediyoruz. Yine Tanrı'yla bir olup aynı Arapçada, İbranice'de yazdığımızda da, Arapça yazdığımızda da burada 90 sayısı Tanrı'yla bir olmayı, bilgeliği ve hakikati birleştirmeyi ve sonuçta da Adam Kadmon yani insanı kamil olmayı göstermekte. Burada Kabala'da yine Tiferet ve Yesod arasındaki köprüyü göstermekte bize. Yine şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz burada da. Yine kelimelere baktığımızda 64 yani özür dilerim kelimelere baktığımızda yıldız kartını ve ilahi rehberlik hakkında okuduğumuzda Nevaa Or tanrısal ışık demek. Tanrı'dan gelen söz demek. Nevaa ya da temsilci demek ve şamayim yani burada yine gökleri görüyoruz. Yine maskülen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor İbranice'de ve bunlara baktığımızda da yine biz doğruluğu görüyoruz. Yine ilahi adaleti görüyoruz sayısal değerler olarak. Or kelimesi ilginç kelimelerden bir tanesi. Çünkü İbranice'de ışığı temsil eden birçok kelime bulunmakta. Ama buradaki or kelimesi e, tamamen ama tamamen ilahi aydınlanmadan bahsediyor. Yani Tanrı'nın nurundan bahsediyor. Ben de benim eski çalışmalarımdan bir tanesi vardı. Hemen onu da şurada buldum. Nur. Tanrı Tevrat'ta nur olsun dedi, ışık olsun dedi. Orada kullandığı kelime bu or kelimesidir. Yani Tanrı'nın nurunun, Tanrı'nın ışığının direkt olarak evet Yehi or demiştir. Yani İbranice'de Yehi or anlamına gelir. Yehi or dediği zaman nur olsun, ışık olsun diyerek başlamıştır ve Tora'da da bunun yeri vardır. Tanak'ta yeri vardır. Ben sözlerimi burada tamamlayayım. Değerli sevgili üstadım Kenan Kolda'ya sözümü devredeyim. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah Üstad. Şimdi şeytan kartında dedik ki bir cehenneme iniş var. İnsanın o egosunun labirentinin en derin köşelerindeki o ana sebepleri bulma var. Bulduğunuzda da çok güzel şeyler olmayabiliyor. Onlarla yüzleşme, bildiğiniz bütün o her şeyle yüzleşip yanma, narda kızarma, döner kebap gibi olma. Tabii daha sonrasında da eğer siz gerek çabayı gösteriyorsanız yani ve isteğiniz de talebiniz de varsa e, dediğim gibi niyet, gayret, kısmet ve dramatik kurtuluş ilahi yardımlarla geliyor. Sadece her şey bizim çabamızla olmuyor. O yüzden de nasipte olan geliyor ve biz dramatik olarak kurtuluyoruz. Ve bu kurtuluşla beraber yeni dönemde insana bir gençlik pınarı sunuluyor. Bu bir aba hayatın bulunması bir nevi. İşte Joseph Campbell'in bahsettiği o fantazyanın bulunması. Bu öyle bir şey ki artık eski kabuklarından sıyrılmış, sıkıntılarından kurtulmuş.
putlarından kurtulmuş ama yani tam kurtulma demeyelim. Çünkü bir sonraki kart olan tehlikeli dönüşte daha sınanacağız. Yani son bir sınav var. Fakat bir nevi kendi içimizdeki o Dante'nin cehenneminden çıkmayla alakalı. Bu arada Dante'nin cehennemi çok e, dini bir anlatım olsa da bütün bu sürece göre yazılmış olan bir kitap. Doğal olarak da insanın şimdi egosunun merkezindeki o cehennemden çıktı ama daha o cehennemin içinde bulunduğu dağdan çıkmadı. Dante'nin sembolüyle. Yani şöyle düşün, egomuzun labirentleri var. Ortasında da her şeyin kaynağı olan gizli kasası var. O biz kasaya girdik şeytanda. Ondan sonrasında kaçmaya başladık, kurtulduk. Labirentin yollarında çıkıyoruz ve labirentten çıkış için de bize destek geliyor. Orada bize çıkacak güç veriliyor. Gençlik pınarı veriliyor. Nefes veriliyor bir nevi. Bir ruhun özgürleşmesi var. Sahte bilinç kulesinden kurtuluş var. İşte bu da doğal olarak insana tekrar kaybettiği özgürlüğü, neşeyi, umutu yavaş yavaş getiriyor. İşte Carl Jung'un dediği gibi animus ile bağ ki Joseph Campbell bundan çok iyi bahseder. Göksel kaynak ile maddenin uyumu yani bir nevi gök ile dünyanın işte ruh ile bedenin öz ile kişiliğimizin ya da davranışlarımızın uyumlanması, hizalanması. Bu da doğal olarak artık sadece dünyevi yasalar değil, kozmik yasaya uyum da alakalı. Yani biraz önce imandan bahsettik ya, şimdi iman deyince hemen diyeceksiniz peygamberler iman, kitapları iman. Ben de diyorum ki işin o egzoterik kısmı, ezoterik kısmı değil. Ezoterik kısımda iman şüphesiz inançtır. Yani inanç her zaman için yıkılabilir, sarsılabilir ki bugün öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık eskiye göre e, daha fazla ateistin ve deistin olduğu bir çağdayız. Çünkü dinler insanların ihtiyaçlarına cevap vermiyorlar. Ve özellikle Batı toplumunda işte bir ev, iki araba, iki çocuk gibi böyle bazı formülasyonlar varken diğer bir tarafta belki çok dini bir bütün olarak yaşayıp ama maalesef sürünen insanlar da olunca ister istemez insanlar kendi inançlarından uzaklaşmaya başlıyorlar. Bu araştırmalarla sabit, yani benim sadece hani kendi gözlemim, deneyimlerim, dünyada belli yerlere gitmemle alakalı değil ama burada işte insanların o imanının yanması için biraz önce bahsettiğim yani evrende ki tevhidi anlamak lazım. Burada işte tasavvuf bunu en iyi anlatıyor. Yani Vedik metinlerle tasavvuf çok benzer konuşuyor. Fakat tasavvufun farkı bunu ilahi aşk ile anlatıyor. Tevhidi anladığımızda yani her yerde her şeyin bir olanın mutlak olanın her an her yerde ama gerçekten her an her yerde olduğumuzu anladığımızda insan kimi kime şikayet eder ki? Düşünsenize şikayet ettiğinizde o yanlış mı? Dinleyen de o, konuşan siz de o. Eğer mantık oysa o zaman zaten bir şekilde şikayet edecek bir şey yok. Tabii insan buraya gelemiyor değil mi? İnsan hani diyor ki işte kitaplara, ondan sonra peygambere işte bir sürü şey iman etmek fakat esas iman gerçek bu. Çünkü eğer bunu iman ettiğimizde evet sıkıntılar da olabilir, bazı musluklar da olabilir ama bizim içim huzurlu. Çünkü bir şekilde evrende bolluk bereket var. Zamanı geldiğinde gelecektir. Bu da geçer Yahu'nun arkasındaki laf esası da bu. Doğal olarak insan ilahi adalete güvenmeye başlıyor. Her şeyin zamanının olduğunu Edebal'in bahsettiği gibi zamandan önce çiçek açmayacağını bilebiliyor ve doğal olarak da kozmik yasayla ahenkli yaşamaya başlıyor. Sevdiğim bir arkadaşım burada Amerika'dan diyor ki işte Amerika'ya o tekrar geri geldi. O şu an tekrar sıfırdan başlayacağım. O hayalimdeki ev hazır. Yani mesela biliyor, biliyor ve yine sevdiğim bir dostum aynı şekilde o da tasavvuflardan gelir. O da mesela aynı şekilde söyler. Hep hazırdır yani ve bir şekilde de gelir ama bir kere de gelmez. Kozmik yasaya uyum çok önemli. Sonsuzluğa dair bir sezgi, ilahiyata dair bir sezgi ve bu arada zamanın lineer olmadığı. Hani Bediüzzaman'ın anlatımında küresel zaman vardır. Küresel zaman İlahi Nizam ve Kainat kitabında okumayanlar için kesinlikle bence Türkiye'den çıkan ve dünyada büyük ışık olan iyi çalışmalardan biridir. Hatta Bediüzzaman Türkiye'de ruhsallığın kurucusudur bir nevi 1950'lerde. Kasada 54 yıl yılan kitap ki o kitabı bekleyenlerle ben çalıştım.
Ve o kitap gerçekten çok ciddi olarak bugünleri anlatıyor. 2059'da dair çok ilginç şeyler anlatıyor. O yüzden zamanı lineer olmadığını, küresel olduğunu güzel anlatır. Zaten bu Vedik metinlerde de çok güzel olarak geçer. İşte bahsettiğim gibi insan kendi ilahi amacını bulup amacıyla artık yaşamak ister. Yani bir başkasının hayatını değil kendi hayatımı yaşayayım. Tabii ki insan her zaman her istediğini alamaz, yapamaz ama en azından verdiğim tepki özgürlükle seçeyim. Korku kararları değil, gerçekten gönül kararları verebileyim. Ya da verdiğim karardan pişman olmayacak hale geleyim ve doğal olarak da anda yaşamanın gücünü yaşar. Yani o Taocu hikayede vardır. İşte bir tane adam kaçarken aslandan mecburen o şey vadiye doğru inmeye başlar. Orada bir tane vadiden çıkan ağaç vardır. Ona tutunur. Ama bir bakar inmek istediği ağaç artık kırılacaktır. Aşağıda da bir kaplan onu bekler. Yukarıda da kaplan onu beklemektedir. Kaçış yoktur. O sırada bir tane bir bakar tutunduğu ağaçta bir tane bir çilek meyvesi vardır. Onu alır, o sırada yer, onun tadını çıkartır. Anda olmayı böyle anlatırlar mesela. Çok çok güzel bir anlatımdır. Yani o an en azından olabildiğin kadar olan o. İşte bu da geçmiş ve geleceğin gölgesi olmadan olur. Yani har vurup harman savurmak lale devri değildir. Yani carpe diem değildir sadece an. O yüzden de sezgisel biliş ve idrakle yaşayabilen insan bu işte hayatın esasında mantığı bu. Hayatı hani su içtim, yaralarım kapandıdan ziyade bu insanın imanla tazelenmesidir. İlahi bilgeliğe teslimdir, tevekkül dedikleridir. Ve doğal olarak kendi doğasını yaşayan, bastıran değil, kendi doğasını yaşayan olup bu ilahi tiyatrodaki yerini bilerek huzurlu, mutlu olmak zorunda değil bakın, huzurlu olarak yaşayan ve hayat ile bir sonraki adımlara umutla, neşeyle koşan bir karakterdir. Böylece bu oyunun kartlarını bitirmiş olduk. Var mı Can Üstadım ekleyeceğiniz, katacağınız? Böyle, evet, bu hafta da anlatımımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftada yolculuğumuzu tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Ay kartını isteyeceğiz, güneş kartını, ardından mahkeme kartını ve son olarak dünya kartını ele alarak kahramanın yolculuğunu tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek Çok üzere. teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.